1000 dolara burada kral gibi yaşarsınız. İşte ev fiyatları, kira fiyatları nedir? Ne kadar karpuzun kilosu? 11 lira falan. Emekli maaşıyla burada rahatça geçinebilirler. İşte benzinin, petrolün fiyatı 1 dolar. Buralarda üretilmeyen şeyler, dışarıdan gelen şeyler genel olarak pahalı. Burada araç vergileri falan çok yüksekmiş mesela. %300-350 civarında vergi var. Buranın elması olarak geçiyor da elma ile çok alakası yok tabi. Patatese benziyor. Yumuşak. Böyle bastırdığınızda içine giriyor. İnsanlar bağımsızlığa susamış, özgürlüğe susamış bir toplum. Che Guevara. Ne yazıyor? Better to die standing than to live on your knees. Bugüne kadar gezdiğim Müslüman ülkelerden en fazla böyle hakikaten protesto ruhuna ve direniş ruhuna sahip ülke olarak Bangladeş'i söyleyebilirim. Biz biriz diyor. Müslümanlık, Hinduizm, Hristiyanlık, Budizm. Görüyor musunuz mesajları? Genç jenerasyon burada sadece üniversite okumuyor arkadaşlar. Genç jenerasyon burada yüksek lisans da yapıyor. Hiçbir yerin yerel insana yaşadığı yerden memnun değil dünyada. Bahadır video paylaşmış. Çayı çekirdeği alalım da açalım videoyu. Çay da tam demini aldı, sen aç, ben çayları koyup geliyorum. Çok emek veriyor çocuk, bir büyüyemedi. Selamlar dostlarım, yeni bir videodan hepinize. En son sizi nerede bırakmıştık? Mülteci kampını ziyaret etmiştik Rohingya'da, biliyorsunuz Cox's Bazar bölgesinde. Ben Cox's Bazar'dan sonra Barishal'a geldim. Uzun bir otobüs yolculuğu yaptım. Yaklaşık 15 saat sürdü. Onun bilgisini de verin. Belki hani benzer bir seyahat yapmak isteyen arkadaşlar olursa eğer bilgisi olsun. Oradan bir otobüs yolculuğu yaparak Barishal'a geldim. Barishal'da Cox's Bazar'ın diğer tarafında kalan, Bengal Körfezi'nin diğer tarafında kalan büyük şehirlerden bir tanesi. Ondan sonra şu anda bulunduğum bölgeye geldim. Burası Jalakati olarak geçiyor. Daha önceden ziyaret eden arkadaşım önermişti. Barishal'a göre daha ufak bir yer. Hazır kaldığım yeri de göstereyim. Böyle ne bileyim yatakhane gibi bir yer yani burası. En azından Bangladeş'e gelecek olanlar nasıl bir yerde kalacaklar az çok fikirleri olur. Birçok oda bulunuyor işte bulunduğum katta. Ben böyle bir yerde kalıyorum. Koşullar böyle arkadaşlar. Bangladeş'e gelecekseniz eğer bir seyahat düşünüyorsanız hani bazen paranız olsa bile hizmet almak zor oluyor. İşte tuvaleti, banyosu falan içinde. Koşullar bu şekilde göstereyim. Yani nasıl yerlerde kaldığımı da göstereyim ki arkadaşlar. Bu videoların arkasında neler dönüyor haberiniz olsun. Çünkü bazen insanlar şey sanıyor, sanki biz stüdyo ortamında çekim yapıyoruz. Daha sonradan da böyle çok rahat koşullarda geziyormuşuz gibi düşünerek yorumlarda falan bulunuyorlar. Bu tür şeyleri de arada paylaşıyorum. Hem gelip kalmak isteyenlerin fikri bulunsun, hem de işte biz nasıl seyahat ediyoruz ona dair bir fikriniz bulunsun. Buraya gecelik 300 taka veriyorum. O da yaklaşık işte 2,5 dolar falan yapıyor. Fiyat gayet düşük fakat kaldığımız koşullarda belli işte. İdare ediyor. Hani burada zaten çok fazla kalabileceğiniz yer yok. İlla ki daha lüks yerler vardır. Fakat hani bütçe konusunda düşününce ben böyle yerlerde kalmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi dışarıya çıkacağım. Dışarıda burada çevrede gezeceğimiz güzel yerler var. Nasıl bir yerdeyiz onu göstereceğim size. Burası aslında Bangladeş'in işte böyle Venedik'i olarak adlandırılan yerlerden bir tanesi. Çok fazla kanal var. Yağmur sezonunda, muson döneminde işte yüzen pazarların bulunduğu bir bölge. Şu anda maalesef onları hem kendim göremeyeceğim hem size de gösteremeyeceğim. Çünkü şu anda sezon dışındayız. Ne bileyim böyle fotoğrafla vesaire bu tür şeylerle ilgilenenleriniz varsa eğer bu tür dönemleri göz önünde bulundurarak seyahatinizi planlayabilirsiniz. Şimdi kaldığım yerde bulunan pazara doğru ilerliyorum. Bakın bunlar guava meyve. Buranın elması olarak geçiyor da elma ile çok alakası yok tabi. Elma diyorlar. Bu da farklı bir meyve. Patatese benziyor. Yumuşak. Böyle bastırdığınızda içine giriyor. Güzel bir meyve, tatlı. Hiç beklemiyordum böyle bir meyveden tatlı bir şey çıkacağını. Güzel yani, sevdim ben. Denemiştim birkaç kere önceden. Gelirseniz buraya böyle birer tane alın bu meyvelerden. Deneyin bence. Tadına bakmış olursunuz. Şimdi ben son günlerde arkadaşlar çok fazla buranın yerel insanıyla vakit geçirme şansım oldu. O yüzden çok da fazla şey öğrendim. Buranın yaşamına, kültürüne, tarihine dair.
güzel şeyler öğrendim. Şimdi böyle pazarı falan gezerken ben de işte hem size buradan yerel yaşamdan görüntüler göstereyim, hem de burada edindiğim deneyimleri aktarayım diyorum. Farklı yerlere de gideceğiz. Sadece buradan ibaret değil burası. Burada abi tütün şey yapıyor. Kesiyor. Yatınlat. Çaycılar var. Çay içeriz birazdan ya. Çay burada, siyah çay güzel oluyor arkadaşlar. Çay da üretiyorlar zaten. Bakın adım başı 3 tane dükkan var. Çay ocakları meşhur yani burada. Şimdi burada son zamanlarda dediğim gibi çok fazla yerel insanla tanıştım. İşte ev fiyatları, kira fiyatları nedir? İşte öğrenciler nasıl bir yaşam sürüyor? Bir gün işte öğrencilerle beraber öğrenci evinde kaldım. Couchsurfing'ten tanıştım arkadaşlar sayesinde. Burası daha canlı bir sokak. Buraya girelim. Bir gün doktor bir arkadaşla kaldım. Hastanede kaldım. Yani beni güzel gezdirdiler. Bu arada şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar gezdiğim ülkelerde yani gördüğüm en misafirperver halk burası. Böyle bir halk görmedim ben. Yani dışarıdan genelde bu ülkeye çok ön yargıyla bakılıyor. Fakat buraya gelirseniz anlayacaksınız ne kadar misafirperver olduklarını. Çok seviyorlar. İkramda bulunmayı, yedirip içirmeyi, gezdirmeyi, kültürlerini tanıtmayı çok seviyorlar. İlgililer, açık insanlar. Bakmayın hani şey farklı gözükmesin size. Yani görünüşler farklı gözükmesin, iyi insanlar çok. Buranın pazarı da bu şekilde bakın. Şimdi mesela şey örneği vereyim. Ya buraya kim gelir yerleşir bilmiyorum ama bana bazen böyle soruluyor videolarda. Ben çok fazla bu tür bilgileri veren birisi değilim açıkçası. Bu tür soruları da çok fazla sevmiyorum. Sadece bilgisini vereceğim. Hani detayı nedir, ne değildir, ne yaparsınız, ne edersiniz onu bilmiyorum. Kendiniz araştırırsınız sonrasını. Sadece öğrendiğim kadarıyla bir size bilgi vereyim. Ya burada işte kaldığım evlerden bazılarında normal apartman dairesi, 2 odalı, normal işte şeyi var. Oturma odası olan, 2 tane banyosu olan bir apartman dairesinin işte aylık kirası $100'dan falan daha düşük. 80 dolar, 90 dolar. Bulunduğunuz şehre göre, yaşadığınız ilçeye göre değişiyor. Yani $100 böyle 50-100 düzgün hani çocuklu bir ailenin bile kalabileceği bir yer bulabiliyorsunuz. Zaten arkadaşlar hani burayı gördüğünüz üzere gelişmemiş bir toplum. Fakat gelecek potansiyeli bence çok yüksek olan bir yer aynı zamanda. Çünkü genç jenerasyonu gümbür gümbür geliyor. Genç nüfusu çok fazla, yoğun. Üniversiteye giden insan sayısı çok fazla. Büyük ülkeler buralara yatırım yapmaya başlamış. Yani potansiyeli olmayan yerlere genelde bu tür yatırımlar yapılmaz. Biliyorsunuz. O yüzden hani ne bileyim farklı bir arayış içinde olur. Veya burayı merak eden insan olur. Onun bilgisini de vermiş olalım. İşte internet paketi falan soruyorum arkadaşa. Diyorum burada internet de beklediğimden çok hızlı çıktı. Yani Hindistan hızlıydı zaten. Ben Hindistan'dan gelmiştim buraya, merak edenler varsa. Kanalıma ilk defa gelenler varsa eğer önceki videolarımı da seyredebilirler. Bu video biraz konuşmalı video olacak arkadaşlar. Bir de sağa solu gezeceğiz, göstereceğim size işte. O yüzden umarım sıkılmazsınız. Ya internet olayını soruyorum mesela. Evde internete bağlanıyorum. Bakıyorum bayağı hızlı yani. Benim Türkiye'de, İstanbul'da kaldığım evdeki internetten daha hızlı. Upload hızı, download hızı. Biliyorsunuz biz YouTube'da video falan yüklerken hız olayı önemli oluyor. Veya araştırma yapmak için günümüzde artık internet bir ihtiyaç haline geldi. İşin özeti bu. İşte sordum, aylık $4 para ödüyorlarmış mesela internete ve internet hakikaten hızlı arkadaşlar. Yani böyle 80-90 megabit hız alabiliyorsunuz. Türkiye'de birçok yerde alamıyorsunuz bu hızları. Onu söyleyebilirim. Bakıyorsunuz, diyorsunuz toplum gelişmemiş falan ama birçok şeyde bizden daha iyi. O da ayrı bir şaşırtıcı ve daha uygun fiyatlı, anladınız mı? Yani bu tür konularda hakikaten bilmiyorum ya. Biz niye bu kadar bazen geri kaldık diyorum. Şaşırdığım noktalarda oluyor açıkçası.
Bunun yanında işte araba fiyatlarıdır, motor fiyatlarıdır. Buralarda üretilmeyen şeyler, dışarıdan gelen şeyler genel olarak pahalı vergiden dolayı. Burada araç vergileri falan çok yüksekmiş mesela. Ne kadar işte? %300 falan dedi arkadaşlar, yani düşünün %300-350 civarında vergi var. Burada işte Hindistan'ın bir tane Royal Enfield diye bir tane meşhur marka motoru var. Onu gördüm, sordum ne kadar falan dedim. Dediler işte Hindistan'dan geliyor bu. Ne kadar ucuz mu falan dedim, işte o vergi olaylarını o zaman söylediler. Eğer dışarıdan bir şey getirmek istiyorsanız yüksek paralar ödemeniz gerekiyor. O konuda hani sıkıntılar var. Ama ülkede bulunan işte ne bileyim halkın yaşadığı hayat tarzı gördüğünüz üzere ucuz bir yaşam. Aylık böyle 200 dolara burada hem ev kiralayıp hem yaşayabilirsiniz. 200 dolar ne kadar ediyor? 4 bin liradan hesaplasak 100 dolara, hadi 38 TL falan. 40 liradan hesaplasak yani düşünün 8 bin liraya falan geçiniyorsunuz, düşünün. Emekli maaşıyla burada rahatça geçinebilirler. Hani böyle emeklilerin şey olur ya, gelin mi oraya falan tarzında soruları. Yaşamı da gösterdiğim üzere arkadaşlar. Burada problemler var mı? Var. Yok diyemeyiz. Göz ardı edemeyiz bunları. Zaten daha önceden hani buraların videolarını izleyenler az çok fikir sahibidir. Fakat burası tam olaraktan o videolarda gösterildiği gibi de değil. İyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Hepsini konuşmak lazım. Sorularınız olursa yorumlarda hani yazabilirseniz yanıtlamaya çalışırım da bana soruları sormayın arkadaşlar lütfen. O tür soruları hem sevmiyorum hem de yanıt vermem yani. Onu söyleyeyim şimdiden. İşte şurada ev tutsak ne olur? Şuradan şu dükkanı açsam iş yapar mı falan, bu soruları bana sormayın. Onlara ben yanıt veremem. Çok da ilgi alanımı çekmiyor açıkçası, söylediğim gibi. Sadece hani böyle düşüncesi olanlara bir bilgi verim diye söylüyorum. Yaşam ucuz burada, ne bileyim 1 kilo patates arkadaşlar 6 TL falan alıyorsunuz. Çay ocağına oturuyorsunuz, 2 bardak çay içiyorsunuz. 3 bardak çay içiyorsunuz, 5 lira ödüyorsunuz, anladınız mı? Hani burası belki 15 sene öncenin, 20 senenin öncenin Türkiye'si gibi düşünebilirsiniz. Hayat olarak demiyorum tabii ki ama fiyatlar olarak hani onu baz alabilirsiniz. Ucuz bir yaşam var. Bahsetmek istediğim bu, yani konuyu böyle farklı yerlere çekmeye çalışanlar olacaktır illaki de. Çok ilgilenmiyorum o tür insanlarla da. Orada yaşanır mı, orada yaşanır mı? Ben zaten gelin burada yaşayın demiyorum. Hani sadece fiyat bilgisi falan veriyorum. Ki insanların bir fikri olsun ve burada insanlar nasıl bir hayat sürüyorlar? Pahalı mı yaşam, ucuz mu, insanlar geçinebiliyor mu? Hani bu konuda da bir fikriniz olsun maksat. Böyle yani. Ben çok sevdim ya burayı. İnsan özellikle çok iyi. Dediğim gibi bir yerin zaten insanı iyi oluyorsa ben keyif alıyorum. Gezerken de, sizlere gösterirken de gayet güzel oluyor. Ama birçok insan burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, sokak çok canlı. Sokakta çalışıyor birçok insan. Taksicilik, işte rikşa yapanlar var, tuk yapanlar var, şoförler. Eski nesiller genel olarak bu tür işlerle uğraşıyor. Sokakta işte pazarda meyve sebze satımı. Dediğimiz gibi gelişmemiş bir ülke. Yeni yedikçe bir iki jenerasyon sonra burası bence çok iyi hale gelecek. Eğer kötü yönetime denk gelmezse burada geçtiğimiz yılın işte Temmuz-Ağustos ayında büyük bir protesto yapıldı. Ondan sonra işte devrim gibi bir şey oldu yani. Takip edenleriniz vardır belki. Şu anda hani yeni bir yönetime hazırlık aşamasında ülke ve birçok yerde de bunun izlerini görebiliyorsunuz. Önceki başkanları ve ilk kurucu başkanlarının yaptığı büyük hatalardan sonra, önceki videolarda bahsetmiştim, tekrar anlatmak istemiyorum. Fakat baskıcı bir rejim hakim. İşte liyakatın olmadığı, adam kayırmanın çok fazla olduğu. Şunu söyleyeyim, az önce de belirttim zaten. Genç jenerasyon burada sadece üniversite okumuyor arkadaşlar. Genç jenerasyon burada yüksek lisans da yapıyor. Yani ne kadar öğrenciyle tanışsam ya üniversitede okuyor ya yüksek lisans yapıyor. Ya da işte IELTS ile yurt dışında işte iş başvurularına veya yurt dışında üniversite başvurularına hazırlanan çok fazla sayıda insan var. Hani patlayacak burası, anladınız mı, onu söyleyeyim. Gayet güzel, aklı başında bir jenerasyonları var. İnsanlar böyle hani şey gibi görünebilir, dindar vesaire, sömürülecek tipte insanlar gibi görülebilir de haksızlığa karşı seslerini çıkaran bir yer burası. Ki bu özgürlük ruhu da nereden geliyor?
yakın geçmişte biliyorsunuz çok eski değil buranın bağımsızlığı zaten. 70'li yıllarda Pakistan'dan ayrılıyor burası biliyorsunuz. İnsanlar bağımsızlığa susamış, özgürlüğe susamış bir toplum. Sen kal orada, sevdin orayı. He valla dur yorum yapayım şuna. O yüzden bu tür şeyler burada önem arz ediyor. Bunu böyle bahsedebilirim. Biraz böyle Bangladeş'i özetlemiş oldum. 2 hafta oldu neredeyse ben Bangladeş'e gireli. Edindiğim bilgileri de hani sizlerle böyle arada paylaşayım ki hem ülkeye dair biraz fikriniz oluşsun, hem de işte neler yapıyoruz onları görmüş olun. Az önce karpuz aldım. Bakın karpuz gayet güzel. Kıpkırmızı. Bizim karpuzlara benziyor. Ne kadar karpuzun kilosu? 11 lira falan. 11-12 liraya karpuzun kilosunu alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten abilerimiz güçlükte çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi yaşlı insanlar da çalışıyor burada. Çünkü burada emekli maaşı falan yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi gelişmemiş bir toplum. Vergi ödemiyorlar neredeyse. Birçok konuda yeniler. Fakat zaten yatırımlar da genelde bu tür ülkelere yapılır. Gelişmekte olan toplumlara yapılır ki hani paranız değer kazansın vesaire vesaire. Neyse ben yatırımcı değilim, bir şeyci değilim yani. Yatırım tavsiyesi değil. Onları söyleyeyim. Sonra birileri bizim başımızı yaktın falan diye şey yapmasın. Çay içelim bir yerden. Çay istedim. Burada bizim gibi siyah çay içiyorlar. O yüzden her yerde bulabiliyorsunuz. Çayları da çok güzel. Bizdeki gibi büyük yapraklı değil çaylar. Daha çok işte tomurcuk tarzına böyle. O yüzden anında demlediklerinde bile tadı çok lezzetli oluyor. İşte benzinin, petrolün fiyatı 1 dolar. Türk liraya yakın. 38 lira Türk liraya yakın işte. Dışarıdan geliyor çünkü ama ona rağmen birçok şey erişilebilir fiyatta ki hani buranın insanı yaşayabiliyorsa arkadaşlar. Tabi buranın insanı da iyi şartlarda yaşamıyor açıkçası. Birçok insan hayatta kalmakla mücadele ediyor. İşte günlük işlerle para kazanıp karnını doyurma derdinde. Ama dediğim gibi hani ev kiraları yüksek değil. Sabit bir geliriniz vardır. Farklı bir arayış içerisindesinizdir. Bu arada Barışal bölgesi çok güzel. Benim orada tanıştığım arkadaşım, birebir bakın tecrübe ettiğim şeyler üzerinden söylüyorum. Kanadalı bir çift gelmiş işte o gittiğim yere. Yemyeşil böyle hani şehrin 5 dakika dışına çıktığınızda yürüyerek her yer yemyeşil. Kanadalı çift gelmiş, Amerikalı çift gelmiş. Demişler işte biz burada yaşamak istiyoruz. Bu bilgileri de aslında o yüzden veriyorum. Bakın Kanadalı, Amerikalı falan bile biz burada yaşamak istiyoruz, beğendik burayı falan demişler. Neyse arkadaş işte onlara ev ayarlamış. Evin kirası işte dediğim gibi hani 65 dolar. Şaka gibi ya hani. Adamların sabit geliri 1000 dolar civarındaymış. 1000 dolar Amerika'da kimse yaşayamaz biliyorsunuz. Yani 1000 dolara burada kral gibi yaşarsınız. Gerçekten kral gibi yaşarsınız. Çünkü hayat gerçekten ucuz. Yeğenim emekli maaşıyla geçinebilir miyim orada? Kardeş, berber dükkanı açsam iş yapabilir miyim orada? Yani evlere bakıyorum. Kaldığım bir tane ev vardı Chittagong'da. Chittagong'u gezmiştim hani orada evi falan göstermedim ama gayet normal bizim modern evlere benziyor. Ya buranın standartlarına modern evlere benziyor arkadaşlar. Hani bizim standartlarla karşılaştırmayın. Sonuçta Bangladeş'teyiz. Yani arkadaş söyledi işte benim aylık giderim internet, elektrik, su, o bu ıvır zıvır 100 dolar, 110 dolar falan tutuyor dedi. Düşünün yani 100 dolar, 110 dolar 4000 lira yapıyor ya. 4000 liraya geçiniyor. Ama işte hani yemeği içmeyi evde hallediyor çoğu insan zaten. Dışarıya çıkıyorlar. Dışarıya çıkınca biraz para harcayalım diyor. Öyle. Ama dediğim gibi 200 dolara çıkılır buradan ya. Sen kal orada, zaten onlara benziyorsun. Yabancılıkta çekmezsin. Ben bile düşündüm açıkçası acaba bir dönem gelip yaşar mıyım burada. Çünkü sevdim de ülkeyi. Doğası da çok güzel. Ama sorunlar da yok mu? Var. Ne gibi sorunlar var? Pislik, kirlilik olayları var. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Karşıya bakın. Kimin fotoğrafı? Che Guevara. Ne yazıyor? Better to die standing than to lie on your knees. Ne diyor yani? Diz çökerek yaşamaktansa diyor ayakta ölmek daha iyidir diyor yani. Daha onurludur. Bakın burada görüyor musunuz? Bunlar hep protesto şeyleri. Özgürlük bizim diyor.
Her şeyde bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben Güney Amerika'yı da gezdim. Güney Amerika ülkeleri daha çok devrimci olarak bilinir. Çünkü çok fazla devrim yapılan yerler. O toprakları da görmüş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar gezdiğim Müslüman ülkelerden en fazla böyle hakikaten protesto ruhuna ve direniş ruhuna sahip ülke olarak Bangladeş'i söyleyebilirim. Bakmayın insanların çarşafla gezdiğine, sarıkla sakalla gezdiğine. Özellikle yeni jenerasyon ülkeyi çok fazla değiştirmek istiyorlar. Tabii konuştuğum birçok genç şunu da söylüyor. Ülkeden gitmek istiyoruz diyenler de var bizdekiler gibi. Değiştirmek isteyenler de var. Bakın. Bağımsız Bangladeş yazmışlar. Birçok yerde bu protesto şeylerini çok rahat her şeyde görebilirsiniz arkadaşlar. Bugüne kadar hani Bangladeş'te bildiğim kadarıyla herhalde 6 tane farklı bölge bulunuyor. Bizdeki hani İç Anadolu, Marmara bölgeleri gibi diyebiliriz. Bir bölgeler var bir de burada. İşte bir de şeyler var. Eyaletler falan filan var. Biraz sistemi karışık, bizden farklı. Her gittiğim yerde yani bu şeylerin izlerini gördüm. Bunun dışında başka ne gibi sorunlar var gördüğüm? Bakın biz Z kuşağıyız diyor. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Biz biriz diyor. Müslümanlık, Hinduizm, Hristiyanlık, Budizm. Görüyor musunuz mesajları? Bangladeş'i toplumsal yapısını açıkçası Türkiye'ye o kadar çok benzetiyorum ki. Yani çok fazla benziyor Türkiye ile Bangladeş. Bana çok benzer geldi birçok şey. İşte insanlarla sohbet ediyorum. Diyorum ki aynı Türkiye ya burası diyorum. Aynı hani sıkıntılar, sorunlar vesaireler her şey aynı. Bakın öğrencilerin gücü yazıyor. Öğrenci kardeşlerime de buradan selam ediyorum. Genelde beni daha çok emekli tayfa seyrediyor ama onlara da selam olsun. Gelecek sizin elinizde gençler. Geleceği değiştirecek olanlar da sizlersiniz. Başka ne gibi sıkıntılar var burada? İşte bu tür toplumlarda ne gibi sıkıntılar olursa burada da benzer sıkıntılar var tahmin edebileceğiniz gibi. Rüşvet olayları fazla. Özellikle önceki hükümette. Zaten önceki hükümet krallık gibiymiş arkadaşlar. Düşün ülkenin kurucusundan sonra işte 10-15 sene sonra tekrar Kızılbaş'a geliyor. İşte şu anda hiçbirini sevmiyorlar ama onun fotoğrafını gördüğünüz her yerde karalandığını veya farklı şeyler yapıldığını görebilirsiniz. Bakın aynı şekilde burada yine Che Guevara'nın şeyi var. Devrimci bir ruha sahipler. Yani görüp görebileceğiniz en devrimci ruha sahip Müslüman ülkesi diyebilirim herhalde. Nüfusunun %90'ı yaklaşık Müslüman olan bir ülkede bu tür şeyleri görmek çok ilginç. Beni çok şaşırttı o yüzden. Bangladeş halkı. O yüzden seviyorum burayı ya. Haksızlık karşısında ayakta durmayı biliyorlar. Ses çıkarmayı biliyorlar. Filistin mitingi de yapıyorlar. Kendi mitinglerini de yapıyorlar. Protestolarını da yapıyorlar. Neden? Daha iyi bir gelecek için, kayırılmamak için. Herkes hakkının peşinde. Haksızlık karşısında diğerlerini savunanlar da arkadaşlar ya bu pastadan pay yiyenler ya da işte kandırılanlar bir şekilde. Böyle söyleyebilirim. Şu anda burada bulunan en büyük nehire geldiğimi söyleyebilirim. Buradan işte Dakka'ya işte ya da Barisal'a. Barisal buradan zaten 15-20 kilometre uzak. Çok uzak değil. Gemiler gidiyor. Bu gemiler nasıl gemiler? Kabinli gemiler. Ne bileyim böyle insanların ortalıkta yattığı yerler de var. Genelde ucuza seyahat etmek isteyenler onu kullanıyor. 2-3 dolara falan böyle gece seyahati yapabiliyorsunuz. Bakın burada insanlar tekne işi yapıyorlar. Buradan biniyor ya işte yolculukla çevrede bulunan farklı yerlere gidiyorlar. Burası işte Venedik gibi. Şu öteki tarafa geçeyim daha rahat göstereyim şu an çünkü bir tanesi gidiyor. Siz de görmüş olun. Bakın taşımacılık yapılıyor burada bu şekilde. Yani burada da bu tekne olayı, balık olayı buranın ayrılmaz parçası. İşte yemeklerde çok fazla balık var, pirinç var. Pirinç çok fazla üretiyorlar yine aynı şekilde. Tropikal bir ülke. Dediğim gibi güzel şeyleri de var, kötü şeyleri de var her yerde. Hiçbir yerin yerel insanı yaşadığı yerden memnun değil dünyada. Benim gözlemlediğim bu. Nereye gidersem gideyim hep bunu görüyorum. Tanıştığım insanlardan da hep bunu duyuyorum, görüyorum. Kanadalısı da aynı şeyi söylüyor, Amerikalısı da aynı şeyi söylüyor, Avrupalısı da, Bangladeşlisi de, Türk'ü de yani aynı şeyi söylüyor.
Kimse bulunduğu durumdan memnun değil. Dünya iyi bir yere gitmiyor gibi herhalde. Herkes bulunduğu yerden farklı bir yere göçmek istiyor. Kimse bulunduğu yere düzeltmekle uğraşmak istemiyor. Çünkü hayat biliyorsunuz çok kısa. Kimse işte sürekli sorunlarla uğraştığı bir yerde kalmak istemiyor. Sürekli insanların mutsuz olduğu veya farklı şeylerin yaşandığı. Herkes bir şekilde hayatını mutlu, mesut yaşama derdinde. Sen kal orada, sevdin orayı. He vallahi dur yorum yapayım şuna. Böyle yani. Hani bu da farklı bir video oldu. Çay içelim artık ya. Kardeş bakın çay hazırlıyor. Burada çay nasıl yapılıyor onu da göstermiş olayım. Şekerli koyuyorlar. Genelde şekerli içiyorlar. Okey. Ben normalde şekerli içmiyorum da burada alıştık yine. Bakın. Çay burada böyle tomurcuk gibi. Çayla şekeri koyuyor. Ondan sonra sıcak suya ekliyor. Ondan sonra bir çırpıyor şöyle. Bazen süzüyorlar, bazen süzmüyorlar. Yerine göre değişiyor. Çayın fiyatı burada ne kadar söyleyeyim mi size? Şehirden şehre göre değişiyor da burada şu anda içtiğim fiyat ne kadar? Bir çay bardağı. Okey. 1,5 lira. Şu bir çay bardağı 1,5 lira arkadaşlar. Güzel. Taze yapınca güzel oluyor arkadaşlar çay. Bizim çay gibi hemen şey olması gerekmiyor bunun. Böyle demlenmesini beklemek gerekmiyor. Tadı hemen geliyor. O tomurcuk sayesinde. Bakın küçücük çocuklar bu işlerde çalışıyor. Genelde bardakları buralarda yıkıyorlar. Böyle çeşme falan yok. Bardağı yıkıyor tekrar içtikten sonra. Ondan sonra çayınızı hazırlıyor, ne bileyim. Böyle yani buralara ne? Onu da göstermiş olayım. Dediğim gibi her şey güllük gülistanlık değil. Zaten her şey güllük gülistanlık olsa bu fiyatlar olmaz arkadaşlar. O da işin diğer tarafı. Ama başka şeylerde ulaşabiliyorsunuz. Ne bileyim restoranı, kafesi falan var. Ulaşılabilir. Domino's'a gittim mesela geçenlerde. Onunla videoda paylaşmıştım. Domino's'ta ufak bir margarita pizza, ufak bir patates kızartması ve ufak bir kolaya işte içeceğe 60 lira veriyorsunuz. Domino's'ta yani düşünün. Oralarda bile 5-6 dolara böyle daha büyüklerinde yiyebiliyorsunuz. Yaşam böyle. Buranın diğer bir sıkıntısı muson dönemi, yağmur dönemi. Tropikal bir ülke dediğim gibi. Muson döneminde işte bazen arkadaşlar şey dedi. Sokaklar çok fazla çamur oluyor dedi. Altyapı problemleri çok fazla. Çok fazla düzgün yolları bulunmuyor. Gördüğünüz üzere. Zaten sokakta araç çok fazla göremezsiniz burada. Büyük şehirlerde oluyor ama daha kırsal yerlerde görüyorsunuz. Toplu taşıma daha çok işte. Bisikletli taşıma, rikşa, tuk-tuk, bu ve benzeri, ne bileyim tekneyle yolculuk. Toplu taşıma daha çok bu şekilde dönüyor burada. Farklı bir yaşam var yani burada. Ben sevdim ama ya, güzel bence. Bakın böyle yol üzerinde gördüğüm yapay göllerden bir tanesi. Barisal bölgesinde, Barisal'da da çok fazla vardı. Bu şekilde çok fazla göl bulunuyor. İnsanlar da buraları genelde kullanıyorlar. Tabii bizim hani göllere bakınca temizlik konusunda pek bir şey söyleyemem ama şehirde böyle çok fazla sayıda doğal alan, göl, park görebiliyorsunuz. Dediğim gibi zaten hani merkezden bir 5 dakika yürüme mesafesinde her yer böyle yemyeşil oluyor. O tropikal ülkeyi hissediyorsunuz yani burada. Bakın şu an nehir üzerine bulunan köprülerden bir tanesindeyim. Biraz rüzgar var. Ses kötü geliyor olabilir. Köprü bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla sayıda nehir, kanal bulunuyor. Zaten Bangladeş arkadaşlar nehirler ülkesi olarak adlandırılıyor yani. O yüzden her yerinde görebilirsiniz bunları. Şimdi şuralarda birkaç tane manzara noktası falan varmış. Oralara gideceğim. Çok fazla şarjım kalmadı. O yüzden kısa çekimler yapmaya çalışacağım ki
farklı bir şeyler daha gösterebileyim size. Bakın az önce geçtim köprü, hemen şu karşıda bulunan yer. Bir de size buradan göstereyim dedim manzarayı. Burada böyle arkadaşlar tam ormanın içi. Dediğim gibi böyle 5-10 dakika yürüyünce direkt yemyeşil alanlara kavuşuyorsunuz. Hemen nehrin kenarındayım. Şurada bir tane ufak balıkçı teknesi var. Burada insanların arabası bu işte. Evleri şurada içeride. Burada böyle hayvanları bulunuyor. Şimdi artık kullanmıyorlar muhtemelen, su girmiş içine çünkü. Yaşam bu şekilde. İlerleyen videolarda Bangladeş'in farklı kültürünü, farklı yerel yaşamını, köy hayatını görmek üzere güzel yerlere gideceğim. Eğer bu videoyla kanalıma geldiyseniz, video hoşunuza gittiyse, diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Yorum ve görüş önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Sizce nasıl bir ülke Bangladeş? Gösterdiğim kadarıyla, anlattığım kadarıyla. Yorumlarda bulunursanız sevinirim. Tam da bunlar köprünün üstüne çıkmış ya. Buradan ben geçeyim şuradan. Ya köprü bile bu şekilde arkadaşlar, yani hani doğal. Sonraki videolarda artık görüşmek üzere diyeyim. Buradan ben artık, burada yakında başka bir yer var. Oraya doğru devam edeceğim. Yaklaşık dediğim gibi 2 hafta falan geçirdim Bangladeş'te. Bir herhalde 10-15 gün daha seyahat edip artık ülkeden ayrılacağım.